Bir günde şehir gezme videolarında bugün Letonya'nın başkenti Riga'dayız. Riga'yı ilk kez ziyaret eden herkes şehrin simge yapılarını ziyaret ederek başlamalıdır. Riga eski kent merkezi 800 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir ve içinde bulunan binaların birçoğu da Art Nouveau mimarisine göre düzenlenmiştir. Riga'yı yürüyerek kolaylıkla gezebilirsiniz. Biliyorsunuz her zaman haritaları paylaşıyorum. Şu anda da haritada gördüğünüz gibi Riga'da görmeniz gereken yerlerin neredeyse hepsi eski kent merkezinde toplanmış. Benim de size tavsiyem öncelikle önemli yapıları görüp sonra şehri çevreleyen parkın içinde vakit geçirmeniz. Merhaba, otelden yeni çıktım. Riga'dayım ama bu kadar erken şehri gezmeye hiç başlamamıştım. Saat şu anda 8:30, cumartesi, Eylül'ün ilk haftası ama hava gerçekten çok güzel. Şimdi kahvaltı daha yapmadım. Bu nedenle hemen otelimin bulunduğu yeri görüyorsunuz. Eski şehrin kenarında ve şehri bir uçtan bir uca turlayabileceğiniz bir parkın da başlangıcında. Hemen parkı göstereyim. Bu nedenle güzel bir konumda otel buldum. İsmi Benjamin House. Size de tavsiye ederim. Çok uygun bir fiyata buldum. Otelimin de yakınında bulunan belki 10-15 dakikalık mesafede Riga'nın merkez marketine gideceğim. Orası da görülmesi gereken yerlerin belki başında bulunuyor. Ve şehrin de biraz dışında olduğu için aslında geziye biraz oradan başlamayı düşünüyorum. Burası Riga Merkez Pazarı. Dikkat ettiyseniz sanki bir hangar şeklinde yapılmış. Almanlar tarafından Zeppelinlerin kalktığı, Zeppelinlerin inşasını yapıldığı, savaş uçaklarının bulunduğu bir hangar şeklinde tasarlanmış. 1930'lu yıllarda yapılmış. Şimdi ise market olarak kullanılıyor. Market yeni açılıyor. Yani cumartesi ve saat 8:30 olmasına rağmen kalabalık olduğunu söylemem lazım. İçeri girilebiliyor. Hadi buradan içeri girelim. Bakalım içerisi nasıl. İçerisi. Büyük ve geniş yapılmış. İçeride mağazalar da var. Ama daha tam açılmamış. Belki ilerleyen saatlerde açılır. Burada bir market var. Antep sucuk mu? Lokum. Riga Merkez Marketi Almanlar tarafından inşa edilmiş. Almanlar ilk inşa ettiğinde burasını uçak ve zeppelinler için hangar olarak kullanmış. 1930'da burası market olarak değiştirilmiş ve Avrupa'nın en büyük ve en modern marketi olmuş. 1949 yılında ise Sovyetlerin eline geçen Riga bu merkez marketin ismini Merkez Çiftliği olarak değiştirmiş. 1997'den itibaren de UNESCO mirasları arasında bulunuyor. Buradan devam ederek eski şehir merkezine doğru yola çıkıyorum. Şimdi de nehir kenarındayım. Riga eski şehir merkezine yürüyerek gidiyorum. Riga'nın içinden geçen nehir Daugava Nehri. Gerçekten büyük bir nehir. Hemen çevirerek gösteriyorum. Nehir yatağı geniş. Burada bir köprü var. Sadece trenler için kullanılıyor. Karşıda üçgen, modern ve fütüristik bir yapıda gördüğünüz şehir kütüphanesi. Hemen onun yanında araçların da, insanların da yürüyerek geçebileceği bir köprü var. Arkasında bir başka köprü. Riga nehir kenarı sabah yürüyüş için çok güzel. Eylül ayının ilk haftası olmasına rağmen sabah çok güzel bir hava var.
Hemen nehir kenarından da yürürken 1905 Özgürlük Savaşçıları isimli bir heykel de görüyorsunuz. Burada haritada görüyorsunuz, hemen nehrin kenarında. Yürümeye devam edelim. Yürüyerek Akmen Köprüsü'ne doğru geldim. Şimdi buradan sağa doğru dönüyorum. Haritada görüyorsunuz. Sağa doğru dönünce Eskişehir merkezinin başlangıcına gelmiş bulunuyorum. Burada 3 tüfekli asker heykelini de görebilirsiniz. Karşıya geçelim. Eskişehir merkezine doğru yürümeye başlayalım. Karşıya geçtim. Hemen 3 tüfekli askerin ya da 3 tüfekçinin heykelinin yanında bulunuyorum. Bu heykel 1971 yılında yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Rusya İç Savaşı sırasında denizci askerleri onurlandırmak için yapılmış bir heykel. Bu heykelin hemen yanında bir işgal müzesi bulunuyor. Hemen kamerayı çeviriyorum. Burada işgal müzesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Ruslar işgal etti ve 1990'ın neredeyse başlarına kadar da Rus işgali altında bulundu. Buraya gelerek de bu müzede işgalle ilgili belgeleri, dokümanları görebilirsiniz ya da resimlere şahit olabilirsiniz. Bakalım vaktim olursa işgal müzesinde gezmek istiyorum. Hemen işgal müzesinin bir yanında ise belki de Riga'da en önemli görülmesi gereken hemen binanın önünde duruyorum. Bu binanın adı Karakafalılar binası. İyi beklemeden içeri girelim. Riga'nın en önemli binası Karakafalılar evini gezmeye başlayalım. İyi, içeri girdik. Bilet 7 euro artı 3 euro. Bu sesli rehber için bence gayet uygun. 3 euro yani 10 euroya Riga'nın en önemli binasını geziyoruz. Bakalım hem burada dinleyip hem de size bu önemli Karakafalılar binasının tarihini ve özelliklerini size anlatmaya çalışacağım. Devam edelim bakalım neler öğreneceğiz. Şimdi bu Karakafalılar nereden çıkmış diye ilk bilgiyi veriyor. Karakafalı terimi aslında bu 13. yüzyılda başlamış. Bu tüccarlar, denizciler kendileri için bir böyle kardeşlik oluşturmuşlar. Bu kardeşlikte genç ve evli olmamak esasmış. Ve kendi aralarında kardeşliklerinde de bir patron seçmişler, bir lider seçmişler. Bu da Saint Maurice'miş. Saint Maurice'in de böyle bir portresinde siyah biri böyle nasıl söyleyeyim Mısırlı böyle acı çekerek ölen bir Mısırlı olarak tasvir edilmiş. O zamandan beridir de bunlara Karakafalılar deniyormuş. Lonca bu tüccar grup kendilerini biraz da böyle İngiliz, Kral Arthur'un İngiliz şövalyeleri olarak da tasvir etmişler. Devam edelim. Mahzenleri var. Burada bir toplantı odası gibi, oyun odası gibi, sosyalleşme odası gibi bir yer var. Burada 19. yüzyılların ortasında ilk kez resmedilen Karakafalıların evi gözüküyor. 1857'de fotoğrafı çekilmiş. İlk hali ilk buymuş. Sonra 1860'da çekilen bir fotoğrafı eşyalarına dair kaplumbağa ve bir ıstakoz kabuğu bulunuyor. Bu yine eski zamanlardan kalma bu Karakafalılar. Geleceği tahmin ederek bu bina birçok kez yıkılacaktır ama her seferinde tekrar yapılacaktır diye bir söylenti varmış. Tabii bu da gerçek olmuş. Yani birçok kez Karakafalılar binası yanmış ve yıkılmış ve her seferinde tekrar yapılmış. 1941 yılında meydana gelen yıkımı görüyorsunuz. Burada yine Karakafalılar evinin yıkımı fotoğraf edilmiş. O zamanlardan kalma kütükler bile burada sergilenmiş. Burada yine evin yıkım zamanları, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıkılmış anların fotoğrafları sergileniyor. Eksi birinci kattan şimdi çıkıp üst katlara doğru geziyorum. Eksi birde tarihi kiler vardı. Böyle eserler var. Burası Karakafalıların gümüş koleksiyonları,
Sigara kapları. Sänke ledningen. Och sträcker som duk bara under. Sen er det helt innenfor i dag, da. 400'e yakın eser varmış burada gümüşten. En av han afroamerikaner. İkinci kata çıkıyorum şimdi. İkinci kat görüyorsunuz geniş. Konferans salonu gibi, balo salonu gibi büyüklüğünde. Lübeck salonu diyor. Vay. Burası gerçekten çok güzel. Geniş. Burası binanın kalbi denen yermiş. Partilerin, eğlencelerin düzenlendiği yermiş. Kara Kafalar Evi giriş 7 euro. Pahalı değil. 3 euro da bu sesli rehbere verdim. Aslında sesli rehbere pek ihtiyaç yok. Çünkü her odanın girişinde girdiğiniz odanın ne olduğunu anlatan rehberler var. Çok büyük olmadığı için şimdi yarım saat falan zaman harcayabilirsiniz. Bu bilgileri okuyabilirsiniz. Çok büyük değil. -1 giriş katı ve 1. kattan oluşuyor. Kutlama salonundayım. Bu salon gerçekten etkileyici. Videoları da gördünüz. Çok güzel modernize edilmiş, çok güzel düzenlenmiş. Yani buraya gelip görmeye değer ve 7 euro çok fazla bir miktar değil. Hemen gelip gezebileceğiniz, yarım saatte bitirebileceğiniz bir bina. Bu nedenle Riga'ya geldiğinizde Kara Kafalılar Evi'ni gezmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen meydanın ortasında da Ronald heykeli var. Bu Roland heykeli Avrupa pazar yerlerinde yaygın olarak bulunan sivil özgürlükleri ve ticari ayrıcalıkları simgeleyen tarihi bir anıt. Adil bir yargıç olarak da adlandırılıyor. Kara Kafalılar binasını gezmeyi bitirdim. Şimdi hemen yanında bulunan İşgal Müzesi'ni gezmek istiyorum. İşgal Müzesi'ni 8 euroya gezebiliyoruz. Biletimizi okutturacağız. Ve kapı açılıyor. Bileti aldığım kişilerden öğrendiğim kadarıyla tur 1 saat sürebilir diyor. Exhibition buradan başlıyormuş. Hemen bizi böyle bir alan karşılıyor. Şimdi öğrendiğim bilgilere göre İşgal Müzesi 1935'ten 1990'a kadar olan belgeleri kapsıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı kapsamıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Letonya'yı işgal etmesi ve ardından tabii ki Sovyet işgalini anlatıyor. Burada görebiliyoruz 1940'larda İki ulus yani Almanlar ve Ruslar tarafından diktatörlük ve komünizm etkisi görülebiliyor. Burada görüyorsunuz 1940'ta ilk Sovyet işgali, İkinci Dünya Savaşı'nın Letonya'nın kapılarına dayandığı zamanlar. Letonya Sovyet rejimi altına girişi, hücreler, hapishaneler baş gösterdi. Bu da bir hücrenin örneklendirilmesini
gördük. Burada görüyorsunuz yani iki tarafta Letonyalıları ya Nazi ordusuna ya da Sovyet ordusuna katılmaları için zorlanmış. Burada kıyafetleri görüyorsunuz. Nazi ordusuna katılmış Letonyalılar. Karşıda ise Kızıl Ordu'ya katılmış Letonyalıların kıyafetleri. Yani iki arada bir arada kalmış bir ulustan bahsediyoruz burada. Gulag kampı, Surviving the Gulag. Prisoners galiba bir esir kampı. Bu Gulag bir esir kampı olsa gerek. Esir kampındaki yaşamlar, hayatlardan bahsediliyor. Sadece kölelik, isim yok, bireysellik yok. Sadece bir köle numarasıyla yaşamlar devam edildiğinden bahsediliyor. Kaybedilen kardeşlikler, çocukluklar, hayatta kalma hikayeleri, kişisel eşyalardan yer verilmiş burada. Kızıl Ordu 36 bin Letonyalı askeri Kurzeme bölgesinden, Alman işgali altındaki Kurzeme bölgesinden kurtardığı söyleniyor. Şimdi görüyorsunuz mavi bölgeden kırmızı bölgeye geçtik. Bu Sovyet ordusunun Letonya'yı işgal ettiği anlamına geliyor. Sovyet orduları Letonya'nın kıyılarını ve bölgelerini kontrol altına aldığı yazıyor. Görüyorsunuz her şey kızıl ve yıldız, Sovyet yıldızı. Şimdi de özgürlük için bir araya gelen Baltık ülkelerini görebiliyorsunuz. Estonya, Letonya ve Litvanya özgürlük için savaşıyorlar. Komünizmden kurtulmak, komünizmin etkilerinden kurtulmak için yaptıkları Sovyet, Baltik'ten dışarı diye hep protestolarda bulunmuş. Letonya için özgürlük görüyorsunuz. Hitler ve Stalin'den kurtulma zamanları, Berlin Duvarı'nın yıkılmasını görüyorsunuz. Yani burada başlatılan protestonun etkileri Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar devam etti. Bu iki kişi, Stalin ve Hitler, bizi ayırdı diye burada gösterilmiş. Tur yukarı doğru devam ediyor. Burada görebiliyoruz 1985 ve 1991 arasında bir ulus yükseliyor ve kimliğini, ülkesini geri kazanıyor diye resmedilmiş. Şu anda görebiliyoruz burada Baltic Ways diye adlandırılan bütün Baltık ülkelerinin bir araya gelerek 650 kilometre boyunca oluşturdukları el ele tutuşma protestosunu izliyoruz. 3 Baltık ülkesinin Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bir araya gelmesini görebiliyoruz. 1990'da meydana gelen bu protesto Sovyet işgalinden kurtulmak için yapılan protestoydu. Ve neredeyse Avrupa bölgesinde başlatılan ilk kurşun denebilir, ilk yapılan protesto denebilir. Etkisini bütün Avrupa'da gösterdi çünkü. Bakın nasıl yollar boyunca el ele tutuşmuş insanlar, kaç milyon insandı şu anda hatırlamıyorum ama 1889 ve 1990'lara doğru bu Baltık ülkeleri özgürlüklerini geri kazanmak için direniş gösterdiler ve bunda da başarılı oldular. Kendi kimliklerini tekrar kazandılar. Bir ülkenin özgürlüğü elden gidince yapamayacağı şeyler yoktur. Biz bunu daha iyi biliyoruz Türkler olarak. Yani ne kadar 30 yıllık bir geçmişi de olsa Letonya'nın gurur duyduğu bir durum. İşgal Müzesi'nde gezmiş bulunuyorum. Şimdi gezimize eski kent merkeziyle devam edelim. Nerede kalmıştık? Bu Kara Kafalılar binasının hemen önünde de şu şekilde bir Christmas yani yılbaşı ağacı var. Yine metalden yapılmış ama burada yazıyor ki first yani ilk dekore edilen Christmas ağacı yani yılbaşı ağacı, ilk dekore edilen yılbaşı ağacı da burada Riga'da bu belediye binası önündeki meydanda yapılmış 1510 yılında.
Riga Tarihi Müzesi'nin önüne geldim yürüyerek. Dışarıdan güzel bir bina. Kırmızı kiremitlerden yapılmış bir bina. İçinde yine Riga'nın tarihiyle ilgili eserler bulunuyor. Denizcilik tarihiyle ilgili de dokümanlar ve eserler mevcut. Burada hemen tarihi merkezin yanında, dışından güzel bir bina. Riga'nın tarihiyle de ilgilenenler varsa burada meydanın hemen yanında Riga Tarihi Müzesi. Eskişehir Meydanı'na doğru da yaklaştım. Yanımda hemen görkemli bir yapı var. Riga Katedrali. Size meydanı göstermek istiyorum. Flüt çalan bir amca var. Güzel de çalıyor. Elinde blok flütle. Biraz bozdu şarkıyı ama yine de güzel çalıyor. Eskişehir Meydanı'nın tam ortasındayım. Dom Square diye geçiyor burası. Arkamda Riga Katedrali var. Bu katedral 1211 yılında ilk yapımına başlanmış. Yandaki şapellerin de eklenmesiyle günümüzde katedral halini almış. Riga Katedrali de 2. Dünya Savaşı sırasında hasar almış ve 19. ve 20. yüzyıllarda restorasyon çalışmaları başlatılmış. Sovyet zamanında da kilise, konser salonu olarak da kullanılmış. Şu anda Riga Katedrali'nin içindeyim. Giriş yaptım. Belli saatlerde burada konserler düzenleniyor. Konserli bilet 15 euro ama eğer sadece katedrali gezmek istiyorsanız katedralli bilet 5 euro. Kilisenin içinde bulunduğu bu büyük müzik enstrümanı, katedral piyanosu diyebilirim. Bir konser başlayacak. 20 dakika sürecek bu konser. Konserin başlamasını bekleyeceğim. O zamana kadar da size kilisenin içini göstermiş olacağım. Ork müzik konserini dinledim. Güzeldi. 20 dakika sürüyor. Canlı, yani müzik konserine katılmanızı tavsiye ediyorum. Her zaman yaşayamayacağınız bir tecrübe. Her yerde bulamayabiliriz. Özellikle Türkiye'de böyle bir konser her zaman denk gelmez. Üç Kardeşler binasının önündeyim. Turist akınına uğrayan yerlerden biri. Bu 15. yüzyılların başlarında ve 17. yüzyıllara doğru üç kardeş tarafından inşa edilmiş. Aslında dışına bakarsanız diğer Avrupa kentlerindeki evlere göre pek bir özelliği yok. Ama işte üç kardeş tarafından inşa edilmiş 17, 19 ve 21 numaralı evler. Neden özel? İşte gotik tarzda yapılmış.
En sağda bulunan bina, bu en büyük birader, en büyük kardeş tarafından yapılan bina özellikle vergiden kaçabilmek amacıyla bu pencerelerine kafesler inşa etmiş. Bu pencerelerine kafesler inşa ettiği için tabii ki vergiden muaf kalabilmiş. Biliyorsunuz Avrupa'da eğer yol kenarlarına bakan pencereleriniz varsa daha çok vergi ödüyordunuz. Bu kafesler sayesinde, şurada hemen bakalım, buradaki pencerelerin içindeki kafesler sayesinde de akıllı bir çözümle vergilerden kaçabilmiş. En büyük birader. Burada 3 farklı ev yan yana bulunuyor. Devam edelim. Üç Kardeşler binasının hemen yanında Kutsal Yakup Katolik Kilisesi var. Büyük bir katedral aslında. İçi sade bir şekilde dizayn edilmiş. Yüksek bir kulesi var. Şu anda arkamda görüyorsunuz. Bir cadde yanında ise Magdalalı Meryem Kilisesi var. Hemen kamerayı çeviriyorum. Böyle binalar arasında gizli kalmış, biraz da unutulmuş bir kilise. İçerisi de görmeye değer olduğunu düşünüyorum. Kulesi hemen burada gözüküyor. Girişi de burada. 2018 yılında Papa Francis de bu kiliseyi ziyaret etmiş. İçeride çekilmiş bir fotoğrafı da mevcut. Eski kentin sokaklarında yürüyoruz. Eylül ayının ilk haftası olduğu için ve artık yaz sezonunun bittiği için de şanslıyım. Çok fazla bir turist kalabalığı yok. Karşıda gördüğünüz bina ise Riga Kalesi. Tabii bizim bildiğimiz kalelere benzemiyor. Tekrar dizayn edilmiş, tekrardan yapılmış Avrupa şatovari kaleler. Gezmeye devam edelim. Riga Kalesi hemen eski kentin, eski şehrin sonunda, kenarında bulunuyor. Hemen yanında ise Meryem Ana Kilisesi. Sevimli küçük bir kilise, mavi renkte. Haritada görüyorsunuz. Eski şehrin bir ucundan başladım. Otelim oradaydı. Şimdi de eski şehrin, eski kentin diğer bir ucuna kadar yürüdüm. Şimdi biraz daha yukarıdan yürüyerek daha farklı sokakları, yerleri görmek istiyorum. Devam edelim. Riga Kalesi'nden Banşu Köprüsü'ne çıktım ve Banşu Köprüsü'nden Riga Kalesi yanından geçerek kısa bir mesafesinde Zvietru Varti denen bir yere geldim. Şimdi burada bir aşk hikayesi var. Rigalı bir genç kız ve İsveçli bir asker burada tanışıyor ve tabii ki kavuşamadıkları için de aşk oluyor. Bu aşk hoş görülmediği için Rigalı genç kızın kavuşmaları engelleniyor. Söylenen bir rivayete göre ise bu genç kızın hala akşamları üzüntüsü, uğultusu ya da çığlıkları duyulduğu söyleniyor. Tabii bu da bir rivayet. Hemen surdan, kemerden geçip sol tarafa doğru döndüğünüzde de ileride bir hayalet heykeli bulunuyor. Hayalet heykeli hemen burada surların başladığı yerde. Bunu da gelip görmeden geçmeyin. Hemen kısa bir yürüme mesafesinde farklı bir bina var. Adı Kedi Evi. İçinde kedi olduğundan ya da kedilerin yaşadığından değil, sadece çatısında kulelerin üstünde 2 tane düşmemeye çalışan kedi var. Hikayesi enteresan. Hemen kamerayı çeviriyorum. Evin dizaynı güzel. Üstünde görüyorsunuz 2 tane kedi var. Şimdi tüccarlar locasına kabul edilmeyen bir tüccar bu evi yaptırmış ve üstüne bu 2 kediyi koymuş. Ve 2 kedinin arka tarafını bu tüccarlar evine, bu kara kafalılar evine geri bakacak şekilde yaptırmış ki yani onlara bir protesto olsun diye yapılmış bir ev. Çok özel mi? Değil. Sadece kubbesinin üstünde sadece 2 kedi var. Biri burada, biri arkada. Bundan dolayı turist yoğunluğuna uğrayan bir bina. Kedi evini de geçince hemen tatlı bir meydana çıkıyorsunuz. Tarihi şirin evlerin, küçük evlerin bulunduğu bir bölge. İnsanlar serinliyor. Güzel bir bahçe var.
meydandan ve sokak aralarından geçerek aslında eski kentte artık görmek istediğim en güzel yapının yanına geldim. Aziz Petrus Katedrali. İçine gireceğiz, kulesine çıkacağız. Tarihiyle ilgili bilgiler vereceğim. Yürümeye devam edelim. Şimdi de Aziz Petrus Kilisesi'nin önündeyim. Kilise 1209 yılında yapımına başlanmış ve Riga'da görülmesi gereken en önemli yerlerden biri. 57 metre yüksekliğinde de bir kulesi var. Hemen gösteriyorum. Burada, yukarıda ve Riga'daki en yüksek kulelerden biri. İçine gireceğiz, kuleye çıkacağız. Riga'yı 360 derece görebileceğiz. Devam edelim, kilisenin içine girelim. Şimdi kilisenin içine girdim. Hem kilise hem Aziz Petrus Kilisesi hem de kuleye çıkmak isterseniz 9 euro ödemeniz gerekiyor. Yani kiliseye giriş ücretsiz değil. Kuleye de çıkış tabii ki ücretsiz değil. İkisi birlikte 9 euro ama sadece kiliseye girmek isterseniz bu 3 euro. Çok bir miktar değil. Açıkçası kilisenin içi o kadar özel değil. Tabii hasar da almış. İnşaat devam ediyor. Tekrardan yenileme çalışmaları yapılıyor. Yani İtalya'daki gibi, Çek Cumhuriyeti'ndeki gibi bu ihtişamlı kiliselere çok benzemiyor. İçerisi kırmızı kiremitten zaten yapılmış. Mesela hemen kilisenin bir köşesine atılmış tarihi eser parçaları var. Burada Roland, hani dışarıda size göstermiştim. Yargıç heykelinin gerçeği, orijinali burada kilisenin içinde korunuyor. Yani hiçbir bilgilendirme yok. Bakın diğer tarihi eserler hep burada. Yani 2. Dünya Savaşı'nda parçalanmış olan tarihi eserlerin çoğu burada. Ve bu Roland heykelinin galiba 120 yıllık bir Roland heykeli diyor. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma kurşun izleri hala görülebiliyor. Şurada yakına geliyorum. Bakın kurşun izleri hala görünüyor. Bunlar hep 2. Dünya Savaşı'nda sırasındaymış. Ve şurada ayağı parçalanmış heykelin. Bu da Sovyet istilatı sırasında Sovyetler bu heykeli bir kamyonun arkasına asarak yollarda sürüklemişler. Yine gimbal'la çekmeme izin vermiyorlar. Bu nedenle telefonla çekiyorum. Kuleye çıkalım. Kilisenin en üstündeki horoz heykeli. Galiba bu da yine orijinali. Savaştan aldığı yaraları görebiliyorsunuz. Eski Riga şehir merkezinin bir resmi de burada. Böyle bir merdivenle şimdi kuleye çıkacağız. Biraz bir merdivenle çıkıyorsunuz. Sonra burada bir asansör var. Asansör sırası bekliyoruz. Sonra da yukarı çıkacağız. Riga'nın en yüksek noktalarından birindeyiz. Aziz Petrus Kilisesi'nin kulesi 57 metre yüksekliğindeydi. Bütün bir şehri 360 derece görebiliyoruz. Şurada eski kenti tamamen çevreleyen bir park alanı var. Nehirle park arasında kalıyor eski kent. Bu park alanını da gezmek istiyorum öğleden sonra. Şehrin bir uçtan bir uca sadece parkın içinden gezebiliyorsunuz. Daha yanına gitmedik ama hemen şurada ileride küçük bir heykel var. Genç bir kadın elinde 3 tane yıldız tutuyor. Riga'da özgürlük heykeli diye geçiyor. Onun yanına gitmedik ama uzak bir mesafede değiliz. Oraya da yürüyeceğim. Yine Riga'yı 360 derece panoramik resmetmeye devam ediyoruz. Katedralin geri kalan kısmı. Yanlarda şapelleri gözüküyor. Hemen karşıda başka bir kilise var. Şu anda onun ismini bilmiyorum. Orada bir bina görüyorsunuz. Sovyet dizaynında yapılmış. Ama şu anda
Academy of Science yani bilim akademisi, üniversitenin bilim akademisi olarak kullanılan binayı görüyorsunuz. Moskova'daki binalara benzeyen tarzında inşa edilmiş. Hemen karşıda biliyorsunuz ilk başladığımız yeri görüyorsunuz. Riga'nın merkez marketi. Eski Alman uçak ve hangar deposu. Oradan başlamıştık. Karşıda bir başka kuleyi görüyorsunuz. 3 ince ayak üzerine kurulmuş televizyon binası da görülüyor. Köprüleri görebiliyoruz karşıda. Kütüphaneyi görebiliyorsunuz. Nehrin karşı tarafında bulunuyor. Burada Kara Kafalılar binasını görebiliyorsunuz. Daugava Nehri bu güzergahta akıyor ve ileride Riga Körfezi'ne dökülüyor. Şimdi Körfez'e döküldüğü yerin size videosunu da gösteriyorum. Uçaktan Riga'ya inerken şanslı bir şekilde uçak Riga Körfezi'nin üzerinden dönüş yaptı diyebilirim ve oranın videosunu da çekme fırsatım oldu. Riga Körfezi'ne akan Daugava Nehri'nde şu andaki videoda da görebiliyorsunuz. Ne kadar yükseklikte olduğumuzu da şu şekilde gösterebilirim. Şimdi yönümü Özgürlük heykeline doğru veriyorum. Saat şu anda 12.30. Bir gibi gezimin ilk kısmını tamamlayacağım. Yukarıdan söylediğim kilisenin ismi Aziz Johann Kilisesi'ymiş. Ona da bir göz atalım derken içeride düğün var. İçeriği de bu şekilde görüntülemiş olduk. Çıkalım. Özgürlük Anıtı'nın önündeyim. Yaklaşık bir asırdır Özgürlük Anıtı Riga şehrinin merkezi sembolü konumundadır. 42.7 metre uzunluğunda anıtın tepesinde genç kadın 3 tane yıldızı tutuyor. Bu 3 yıldız Letonya ülkesinin 3 bölgesini sembol etmektedir. Hemen alt kısmında da Anavatan ve Özgürlük yazmaktadır. Burada görüyorsunuz 2 asker bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam her saat başı bu askerlerde bir değişim seremonisi yapılıyor. Saat şimdi 1.30. Neredeyse öğleden önce gezmek istediğim eski kent merkezini tamamen gezdim. Şimdi biraz ara vereceğim. Özgürlük Anıtı'nı arkamda bırakıyorum. Otelime geçeceğim. Bir şeyler yiyip öğleden sonra gezmelere devam ediyorum. Tekrar merhaba. Öğleden sonra saat şu anda 2.30. Bir saat boyunca dinlendim. Şu anda otelimin karşısında bulunan parkın önündeyim. Güzel bir park. Burada şu anda haritada görüyorsunuz. İnsanlar zaten şimdi çevirip göstereceğim. Oturmuşlar, dinleniyorlar. Hemen şehrin içinde kemer gibi çevreleyen bir parkın olması harika. Ve bakımı yapılan harika bir park. İnsanlar güneşleniyor, çocuklar oynuyor. Ağaçların altında böyle oturulacak banklar var. Şimdi bu şehri çevreleyen parkı boylu boyunca yürüyüp birkaç yine önemli yapı gördükten sonra bu Art Nouveau mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan özel bir caddeye gitmeyi düşünüyorum. O da bu parkın sonunda bir 15-20 dakikalık bir yürüyüş olacak. Yani öyle çok zorlayacak bir yürüyüş değil. Bu yol üzerindeki yapıları ve Art Nouveau'nun en özel örneklerinin olduğu caddeye geldiğimizde yine videoları devam edeceğiz. Aradığım 2 caddeyi buldum. Birincisi Elizabeth Caddesi'ydi. İkincisi de Alberta Caddesi. Bu caddeler neden önemli? Çünkü 19. yüzyılların sonlarında ve 20. yüzyılların başlarında etkisini göstermiş Art Nouveau olan bir mimari akımın etkisinden bahsediyorum. Şimdi bu caddeleri size göstereceğim. Gösterdiğim bütün binaların mimarisi 20. yüzyılların başlarında etkisini göstermiş Art Nouveau mimarisi. Tabii Avrupa'daki birçok başkente
bu yapıları, mimariyi görüyorsunuz. Riga'da da etkisini çoğunlukla göstermiş. Tam doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum çünkü güneş de görüntüye yardımcı oluyor. Detaylara iyi bir şekilde. Hey. Biraz şehrin dışında olduğu için çok değil aslında, haritada görüyorsunuz. Yani tamamen yürüme mesafesinde ama yine de kalabalık değil. Riga deyince akla ilk gelen şeylerden biri Art Nouveau mimarisi. Bu iki caddede bu mimarinin en büyük eserleri rahatlıkla göze çarpıyor. Çok güzel gözüküyor, yani kameraya da güzel yansıyor. Bilmiyorum size nasıl ama biraz da yaklaştıralım. Bakalım. Çok özel duruyor. Bu harika binayı Alberta Iela 13 adresinde bulabilirsiniz. Bunların birinin içine de girebiliyorum diye biliyorum. Galiba Alberta 12 giriş başka bir caddeden yapıldığı yazıyor. Hemen onu da bulalım. Buraya girmeniz için 9'a basın diyor. İçeri giriyoruz. 9'a bastıktan sonra kapıyı açıyorlar. Müze 5. kattaymış. Ah, şuraya bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem. Hello. Do I need a ticket for the museum? Yes. Okay. And that way? Well, depends. One museum is on the fifth floor. Okay. It's a painter's museum. On this floor here we have Art Nouveau Museum. Okay. Good. So I can visit both. Hello. Şimdi müzenin içine girdim. Burada Art Nouveau eserlerinin bulunduğu bir müzeymiş. Giriş 9 euro. Bakacağız. Ben de bilmiyorum. Bir anda içeri girince sürprize karşılaştım. Bakalım neler var içeride, sizlere gösterebileceğim. Çünkü kamerayla çekebiliyormuşuz. Porselenler. Karanlık bir diğer oda, yatak odası olarak kullanılıyor. Aslında Çek Cumhuriyeti'ndeki kalelerin içleri de bu dizaynda ama biraz daha eski tabii ki. Bu biraz işte 20. yüzyıl başları, 19. yüzyılların sonları olduğu için bunlar daha şık ve güzel duruyor. Artık bu Rönesans etkilerinin bittiği, yeni bir yüzyılın başladığı günler. Mutfağı görebiliyoruz. Bakın, baharatlar ve çay, şekerler için yerler mevcut. Burada eski bir fırın, bakır taslar. Burada üstünde yemek yapılan bir fırın, altında bildiğimiz normal bir fırın. Kilerleri var, görüyorsunuz. Yine küçük bir yatak odası açılıyor enteresan bir şekilde. Hemen mutfaktan bir yatak odasına geçiş var. Belki hizmetçi odası olabilir çünkü küçük. Kesinlikle burada bir dikiş makinesi var. Kesinlikle burası hizmetçi odası. Bakalım. The maid's room. Kesinlikle burası hizmetçi odası. Hemen zaten mutfağı açıldığından belliydi. Evet, Riga'daki Art Nouveau binasına da gelmiş. İçindeki sanat eserlerini de görmüş bulunuyorum. Dediğim gibi Alberta 12 numaralı binaya geliyorsunuz. 9 numaraya basıyorsunuz ve size kapıyı açıyorlar. İçeri giriş 9 euro. Her şey 9. Kapı numarası 12 ama.
Şimdi eski kente doğru yürüyeceğim. Yol üzerinde park var. Yine parkın içine gireceğim. Parkın içinden tekrar kanalın etrafından yürümek istiyorum. Çünkü daha parkın tamamını bitirmiş değilim. Sadece 5 dakika yürüdükten sonra yine parkın içine geldim. Kafamı nereye çevirsem bir heykel görüyorum, bir sanat eseri görüyorum. Taras Shevchenko, Ukraynalı bir şairmiş. Mirza Ulubek. Mirza Ulubey mi yoksa? Enteresan. 1394-1449. Bununla ilgili bir bilgi yok mu? Taşkent 2004'te yapılmış. Taşkent Özbekistan mıydı ya? Yıldızları ve gökyüzünü gözlemleyen kişiler olur ya, onların kullandığı alete benziyor. Parkın içindeki çiçekler hala canlı ve taze. Hiçbir şey olmamış çiçeklere. Bakın her yerde hala açmışlar yani. Kurak geçmesine rağmen sezon hala çiçekler canlı. Parkın içinde yürümeye devam ediyorum. Bot turuna çıkmış insanlar. Sessiz, sakin. Huzur dolu bir park. İnsanlar nehrin kenarlarına oturmuşlar. Otelime doğru gidiyorsa botla da gidebilirim diye düşünüyorum. Şimdi soracağım. Hello. For the boat trip? What is the route? We are here right now. Yes, we are going by canal and river, so it's like a trip around the old Riga. Okay, and We go this way. and we start right now, and also it takes 1 hour. Takes 1 hour. Okay, what is the time now? At 4. And how much it is? 15. 15 euro. Okay, sounds good. All right, I will take it. Okay. Kanalın yanından yürürken 15 euroya tur buldum. Kanalı gezdiriyorlar ve büyük Doğgama Nehri'ne çıkıyorlar ve geri geliyorlar. 1 saat sürüyormuş tur. Yürümektense kanalın içinde botla gezmek daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. During the trip, you have any questions? Yeah, feel free to ask me about everything. Kaptanımız hem de gezi rehberimiz çıktı demek. İstediğimiz gibi soru sorabiliyoruz. Why Latvians so happy? Because this is not typical weather for this part of the year here. Litvanya'nın ulusal tiyatrosuymuş burada gördüğünüz. But the bridge we are going to pass now is one of the first bridges built across the canal and is original since middle of the 19th century. Nowadays, there are 3 same bridges left in Riga. Şimdi bir köprünün altından geçiyoruz. Bu köprü 19. yüzyılda yapılmış ve hala orijinalini koruyormuş. Bu köprülerden Riga'da sadece 3 tane kalmış. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Burada yine enteresan bir bilgi. Karşıda gördüğümüz Pastien tepesiymiş. Sadece 50 metre. Yani denizden 50 metre yüksekliğinde ama yine de Riga'daki en yüksek noktaymış Pastien tepesi. Burada karşıda gördüğümüz yer. Şurada küçük kulübe kuğuların eviymiş. 120 yıl önce inşa edilmiş ama kanalda artık hiçbir kuğu kalmamış. Burada bir çeşme var. Kanalın içinden Özgürlük Anıtı'nın yanından geçiyoruz. The small bridge on the right side right after the boat pier is the record holder because of the countless padlocks that are removed after some time and replaced by new ones nearly immediately. It has already become popular. Hemen sağda Aşk Köprüsü ve şelalesi varmış. Tabii ki tam göremiyoruz ama Its season lasts from September to May, and in June the opera festival takes place, which has opera already become a binası, tradition. ulusal opera binası var ama güneşten dolayı tam görünmüyor. In August, the city guests and opera lovers are
kanalı içinden ama şehrin altından devam ediyoruz. Üzerimizden insanlar geçiyor. AVM'nin tam altından geçiyormuşuz şu anda. Bu kısım biraz enteresan olmuş. Üstümüzden araba geçti. Büyük ihtimal AVM'nin otoparkı. Şurası hemen otoparkından geçiş. Daugava nehrine bağlanacağız. On the bank of River Daugava. However, the sanitary conditions there were Görüyorsunuz critical. sabah geldiğimiz It was impossible marketin to sell fresh önünden fish and meat geçiyoruz. during summer because of flies and rats caused major problems as well. The fine customers turned up their noses and the city officials thought a lot about building a more modern market. A solution was finally found only after the First World War. The River Daugava, also called the Destiny River, divides Riga into two almost equal parts. And both of the riverbanks are connected by 5 bridges: South Bridge, Island Bridge, Railway Bridge, one with arcs, Stone Bridge and Cable Bridge. Literally translated, Daugava means much water, and it really is the biggest river in Latvia. Daugava nehrinin tam ortasındayız. Botla gezimize devam ediyoruz. Are there two waving Burada flags? The eski red, kentin red flag is the flag tamamen of the Republic of görebiliyoruz. Latvia and is always Riga seen up Kalesi, there. However, the white flag with the red, Aziz white, Yakup red Kilisesi, stripes waves up there only when the president burada is within the katedral country. en büyük yapı olarak As soon as he gözümüze leaves for a çarpıyor. foreign visit, the flag is removed in accordance with the constitution. Into Latvian language, most of the Goethe is Faust. Directly opposite to the citadel, there is another river's middle of the 19th century, one of the most beautiful parks in Latvia. Canal-side greenery was created along the canal. Part of this park Yani bu turu güzel. 1 saat sürüyor. 15 euroya. Harika. Her yeri görüyorsunuz. Size tavsiyem saat 4'ten ya da 5'ten sonra gelmeniz. Hem güneş şehri aydınlatıyor. Daha güzel fotoğraflar, videolar çekebiliyorsunuz. Evet, 1 saatte dedikleri gibi turu tamamladılar. Kanaldan Daugava nehrini gezip geri gelmiş olduk. Süperdi. Çok beğendim. Sabah başladığım gibi Kara Kafalılar binasının önündeyim. Aslında artık videoyu yavaş yavaş bitirmek üzereyim. Saat şu anda 5:30. Sürprizleri yaşadım. Yani Riga'yı bu kadar güzel beklemiyordum. Yani beklentilerimin üzerinde çıkan bir gezi oldu benim için. Küçük bir şehir, her şey eski kent merkezine odaklanmış. Etrafında harika parkları olan, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri çok fazla olan bir yer. Ben buraya gelmenizi evet tavsiye ederim. 1 gün yeterli eğer etraftan geliyorsanız. 2 gün tatiliniz için uygundur. Letonya'nın başkenti beni şaşırttı diyebilirim. Riga gerçekten çok güzel bir şehirmiş. Tarihi eserlerin içleri evet güzel. Artık videonun sonuna geldiğimi tekrar söylemem gerekiyor. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, belki videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın, dikkat edin ve hoşça kalın.